Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı Part 10 ile devam ediyoruz. Bu bölümde koala, tırtıl, bir de köpek figürlerinin yapımını anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Koala figürü için arkadaşlar, öncelikle bakın sihirli halkanızı yapıyorsunuz. Sihirli halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Sıranın sonunda arkadaşlar birleştirmenizi yapıp 2 adet zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Ardından arkadaşlar bakın hep diyorum, yine tekrarlayacağım. Ben bu zinciri trabzan olarak kabul etmiyorum. Kaydırma yapmış olduğum boşluğa bakın 2 adet ikili trabzan yaptım. Ardından takip eden her boşluğa yine 2 adet ikili trabzan yaparak bakın ikinci sıranın sonunda 24 adet ikili trabzan elde etmiş oldum. Ardından bakın arkadaşlar 3. sıraya çıktım. Birleştirmemi bir önceki sırada çekmiş olduğum zincirin üzerinden değil, hemen zincirin yanındaki ikili trabzanın tepe noktasından yaptım arkadaşlar, bilginiz olsun. Bakın ardından 2 adet zincir çektim ve yine bir üst sıraya çıktım. Aynı boşluğa 1 adet ikili trabzan yaptım. Ardından bir sonrakini, evet, 1 adet ikili trabzan yaptım. Ardından bir sonrakine 1, ardından bir sonrakine 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde, yani bir boşluğa tek, sonraki boşluğa çift, sonrakine tek, sonrakine çift şeklinde sırayı tamamladım. Bakın 3. sıranın sonunda benim toplamda 36 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne dedik? Birleştirmeleri bakın ben başlangıçtaki zincirle yapmıyorum. Zincirden sonraki, bakın şurada benim ikili trabzanım var. İkili trabzanımın şu tepe noktasıyla yapıyorum. Bakın hemen bir adet ilmek alıyorum buradan ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Ardından bakın arkadaşlar, bir adet zincir çekin. Ardından bakın bir sonraki boşluğa sık iğne yapacağız. Takip eden boşluklara da toplamda 11 adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen bu 1, 2, hep bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bu da 11. sık iğnem. Şimdi arkadaşlar bir sonraki boşluğa önce 2 adet ikili trabzan yapalım. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Herhangi bir zincir çekmedim. Tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa girip 1 adet ilmek aldım. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek ikili trabzanımı yaptım. Hemen aynı ikili trabzandan bakın bir adet daha yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın hala aynı boşluğa çalışmaya devam edeceğim. Bu defa tığımın üzerine 2 defa ip doluyorum. Toplamda 6 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın aynı boşluğa yine girdim. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bir adet üçlü trabzan yaptım. Bu üçlü trabzan sayısını arkadaşlar 6'ya tamamlayacağız. Bakın hemen bu benim ikinci üçlü trabzanım. Yine 2 doladım. Bakın üçüncüyü yapıyorum. Yine 2 doladım. 4. Yine 2 doladım. 5. Bir daha 2 doladım. Bu da 6. üçlü trabzanım. Şimdi arkadaşlar yine aynı boşluğa bu defa bakın bir defa doladım, ikili trabzan yapacağım. Yine 2 adet, yani 2 adet ikili trabzanla başladık. 6 adet üçlü trabzanla devam ettik. Yine 2 adet ikili trabzanla bitiriyoruz. Bakın hemen 2 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar sıradaki boşluğa bakın, sıradaki boşluğun tepe noktası bakın burada kaldı. Yani buraya biz toplamda 6 üçlü, 4 de ikili 10 tane trabzan yaptığımız için bakın bu boşluk çok büyüdü. Dolayısıyla bakın bir sonraki boşluğu kamufle ediyor. Lütfen bu boşluğu atlamayın. Bu boşluk da dahil olmak üzere şimdi 13 adet sık iğne yapacağız. Bakın
Hemen sıradaki boşluğa girdim ve bir adet sık iğnemi yaptım. Ardından bir sonrakine geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi bu 13 sık iğne bizim iki kulağımızın arasındaki mesafe. Şimdi bu kulağa ne yaptıysak şimdi aynısını buraya yapacağız. Ne yaptık? Bir kere doladık. Sıradaki boşluğa geçeceğiz hemen. Öncelikle 2 adet ikili trabzan yaptık. Bakın bu 1, bu 2. Ardından bu defa 2 defa dolayıp 6 adet üçlü trabzan yaptık. Bakın bu 1, 2, 3, 4, aynı boşluğa devam ediyorum arkadaşlar. 5 ve 6. 6 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi bu defa bitiş için 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani 2 adet ikili trabzanla başladık. 6 adet üçlü trabzanla devam ettik ve yine 2 adet ikili trabzanla bitirdik. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu boşluğumuz yine çok büyüdüğünden bakın şuradaki sıradaki boşluk bakın burada kalıyor. Burayı kamufle ediyor. Yine burayı atlamayın. Hemen buraya bir adet sık iğnenizi yapın. Şimdi takip eden her boşluğa, şurası biraz gevşek oldu. Takip eden her boşluğa birer adet sık iğnelerinizi yapın. Bakın şurası belli zaten benim başlangıç noktam. Bu noktaya kadar sık iğnelerinizi yapın, ardından tekrar görüşürüz. Başlangıçta sık iğne yaptığım noktaya geri geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın, ipinizi şöyle bir miktar uzun tutun ve çıkarın. Şimdi ince bir tığ yardımıyla bakın hemen ilk zincir bu. Bakın bu altta kalıyor diğerlerine göre. Bunu atlayacağız. Bakın bir sonraki zincirin şu şekilde altından tersten bir şekilde tığımızı geçireceğiz. Ardından bakın ipinizi bu noktadan geçirin. Geçirdik. Şimdi bakın arkadaşlar ipimin gelmiş olduğu zincir bakın başak deseni burası. Buna tığımı alttan şu şekilde tersten geçireceğim. İçine doğru geçireceğim arkadaşlar. Alttan yukarı doğru geçireceğim. İpimi bu defa bakın bu noktadan geçiriyorum. Bakın böylelikle tertemiz yeni bir zincir oluşturdum. Nerede başladığım, nerede bittiğim hiçbir şekilde belli değil. Ardından arkadaşlar tabii ki bunu böyle bırakmayın. İpinizi şöyle bir miktar aşağıya çekin öncelikle. Ardından bakın arkadaşlar şu hemen alttaki bir noktadan bakın şuradan mesela tığımı geçiriyorum. Şuradan geçirelim daha kolay olacak. Bakın tığımı geçirdim. İpimi buradan geçirerek bir ilmek oluşturuyorum. Ardından bir zincir çekerek ipimi burada kilitliyorum. Şimdi ipimi gizleyeceğim daha sonra. Bunun için vaktinizi almak istemiyorum. Bakın koalamızın yüzünün şekli bu şekilde çıktı. Şimdi arkadaşlar hemen beyaz ipimize geçelim ve koalanın ağız bölümünü yapalım. Bakın bunun için 5 adet zincir çekeceğiz. Bunu bir tık sıkı yapın arkadaşlar. İsterseniz tığ numaranızı küçültebilirsiniz. 5 adet zincir çekeceğiz. Bakın ilk zincirimi çektim ama bunu kilit zinciri olarak kullanacağımdan 5 adet zincire dahil etmiyorum. Ardından çok sıkı olmayan bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Şimdi bakın zincirimin düz tarafı, bu taraf zincirimin ters tarafı. Zincirimin ters tarafına baktığınız zaman bakın şöyle tek başına duran ipler var. Bu iplere batmak suretiyle şimdi sık iğne yapacağım. Bakın hemen ilk zinciri atlıyorum. İkinci zincirin boşluğuna giriyorum.
gösterdiğim ipin içerisine giriyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın. Bir sonrakine geçiyorum. Burada benim 5 zincir çektim. Sonuncuyu dönme amaçlı kullandığımdan 4 adet zincire şimdi sık iğne yapacağım. Bu ikinci, bu üçüncü. Şimdi bakın 3 adet sık iğne yaptım. Son bir zincirim kaldı. Bakın bu zincirin içerisine 3 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, bakın yavaş yavaş örgümde dönüyor tabii ki haliyle. 2 ve aynı boşluğun içerisine bakın 3. sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın benim burada 3 adet daha sık iğnem var. Hemen bu sık iğnelerin karşısına yine birer adet sık iğne yapacağım. Bakın bu 1, bu 2, bir yere fazla battım arkadaşlar. Bir saniye, başlangıçta herhalde evet yanlış batmışım. Bakın arkadaşlar bu 1, bu 2. Şimdi bakın üçüncüye 2 adet yapacağım. Neden? Çünkü bakın oval şekillerde bakın buraya, buradaki köşeye 3 adet yapmıştık. Demek ki buraya da 3 adet yapmamız lazım. Başlangıçta 1 adet yaptık. Şimdi sıranın sonuna geldiğimizde buraya 2 adet yaparak burayı da yine 3'e tamamlamış olacağım. Bakın bu da 3. Bakın birinci sıramız bu şekilde. Hemen ilk yapmış olduğum sıranın başında yapmış olduğum sık iğnenin bakın şu şekilde tepe noktasına giriyorum ve buraya bakın bir adet kaydırma yapıyorum. Şimdi 2 adet zincirle yukarı çıkıyorum. Bu defa her boşluğun içerisine 2 adet ikili trabzan yapacağım. Bakın bu çekmiş olduğum zinciri bir adet ikili trabzan kabul edeceğim. Hemen tığımın üzerine ip alıyorum ve aynı boşluğa yeniden batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın buraya 2 adet ikili trabzan yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya da 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın sıradaki sık iğne benim aynı boşluğa 3 adet sık iğne yapmış olduğum sık iğnelerin ilki. Hemen buna da 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Yine bakın 2 adet yaptım. Evet. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Buna da yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın 1 ve 2. Bakın örgüm dönüyor arkadaşlar. Hemen sıradakine hemen bir bakayım. Şurası arkadaşlar. Hemen yine 2 adet ikili trabzanımızı yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde her boşluğa 2 adet ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın. İkinci. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 1, 2. Bakın hemen şurada bir düğüm oluşmuş galiba. Hemen bir bakayım da arkadaşlar. Şurayı bir açayım. Evet. Bakın hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın 1, 2. Bakın şurada bir tane daha var. Ona da hemen 2 adet ikili trabzanımı yaparak sıramı birleştireceğim. Bakın. Hemen şuradan bir adet ilk yapmış olduğum zincirin tepe noktasından giriyorum. Bir adet ilmek alıp kaydırıyorum. Bakın bu şekilde oval bir ağız elde etmiş olduk. Bakın bir adet zincir çektim. Hemen bir miktar uzun tutacağım. Çünkü dikeceğim bunu. Şöyle bir miktar uzun tutalım. Ardından ipimizi keselim. Bakın arkadaşlar bunu şöyle şu şekilde buraya dikeceğiz. Şurada birinci sıradaki ikili trabzanımızın bakın şöyle ilk sırasının yuvarlağına denk gelecek şekilde bunu dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi
Hemen kulağın içerisindeki beyazlıkları da yapalım arkadaşlar. Şimdi bunun için küçücük bir yine ipimin ucunu kaybettim. Sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen şöyle klasik yöntemle yapayım ben. Hemen bir sihirli halkamızı yapalım. Şimdi 2 adet zincirle başlayacağız. Bakın 1 adet zincir çektik. Hemen 1 adet daha zincir çekelim. Ardından arkadaşlar bakın 3 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Bu birinci ikili trabzanım. Tekrar ip aldım. İkinci ikili trabzan. Tekrar ip aldım. Bu da üçüncü ikili trabzan. Ardından arkadaşlar bakın 2 adet zincir çekin ve sihirli halkanızın içerisine girip 1 adet ilmek alın. Bakın tığımın üzerinde 2 adet ilmek var. Ve bu ilmeği tığınızda bekleyen ilmekten kaydırın. Bakın şu şekilde kulağımızı yapacağız. Yaptık daha doğrusu. Hemen bir zincir çekelim arkadaşlar. İpimizi keseceğiz ama öncelikle sihirli halkanızı daraltın. Bakın burada birleştirme yok. Çünkü daire şeklinde olmayacak arkadaşlar. Bakın su damlası şeklinde olacak bu. Bakın hemen sihirli halkamı da daralttım. İpimi bir miktar uzun tutacağım dikebilme amaçlı. Ardından keseceğim. Bakın kulakta bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii bu sihirli halkamızın ipini şöyle küçücük bir miktar gizleyip ardından keseceğiz. Şöyle iyice sıkıştıralım bunu. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bundan bir adet daha yapacağız. Bunu da arkadaşlar bakın kulağın şu bölümüne dikeceğiz. Bakın şu bölümüne. Şöyle tam dışa sonuna kadar getirmeyin. Çünkü bir gri renk bir çeperimiz olsun. Bunu da bu şekilde dikeceğiz. Şimdi bundan bir adet daha yapalım. Ardından bu parçaları dikip geri gelelim. Koalanın parçalarını diktim arkadaşlar. Bakın hemen birlikte gözü yapalım. Şimdi göz için arkadaşlar bakın şu kulağın bittiği nokta bakın şuraya denk geliyor. Bu arada gözü arkadaşlar bakın şöyle diyeyim size. Şu beyaz parçayı biz koalanın İlk sırada yüzünü yaparken ilk sırada hatırlarsanız ikili trabzanlar yapmıştık. Bu ilk trabzanın bitim noktası arkadaşlar bu. Bu koalanın burun bölgesinin ya da ağız bölgesinin ilk bittiği nokta burası. Şimdi bakın gözü yine bu noktaya yapacağız. Bakın kulağın bittiği nokta burası arkadaşlar. Kulağın ilk şu ucunun bittiği noktadan bahsediyorum. Bakın hemen şuraya İğnemi geçireyim. Şöyle düzgün gelsin. Şimdi bakın arkadaşlar bir üçgen yapacağız buraya. Bakın hemen burası değil. Şöyle bir yana bakın şu nokta değil. Bir yana geçtim. Dik çıksam buraya gelecektim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bakın bir atladığım için bu defa yine aynı noktadan bir atlayacağım. Yani dolayısıyla bakın bir iki trabzanın tepesine atlamış olacağım. Bakın hemen ya da aynı noktaya geri getirebiliriz. Bakın aynı noktaya geri getirelim. Şu ilk başladığımız noktaya iğnemizi geri getirelim. Evet. Bakın bu defada dik çıksam buraya geleceğim demiştim. Bakın bu defada sağ tarafına gidiyorum. Yine sık iğnenin içinden geçin ki arkadaşlar ipiniz aşağıya kaymasın. Bakın bu şekilde bir üçgen oluşturacağım şimdi. Bakın hemen karşıdan yine şu noktadan çıkayım. Bakın bu şekilde bir üçgen oluşturduk. Şimdi bu üçgenin içerisini tarayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir boşluk elde ettik. Bakın yine buraya geleyim. Bunu yapacağım arkadaşlar. Diğer gözü sizin yapmanızı isteyeceğim. Şöyle tam dibinden değil biraz yukarı çıkarak yapın arkadaşlar. Sonra görünüyor çünkü o boşluk. Daha önce bu gözü aynısını aslan figüründe de yapmıştık. Bakın dilerseniz oradan da faydalanabilirsiniz.
Aynı mantık zaten. Direkt arkadaşlar, direkt boş kalan alanları dolduruyorum ipimle. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Bakın şuradan çıkayım. Herhangi bir tekniği de yok. Muhakkak daha güzel yapan arkadaşlarım da vardır. Ben bu şekilde biliyorum. Onun için bu şekilde yapıyorum. Bakın bu şekilde doldurduk. Şurada küçücük bir şeyimiz kaldı. Şuraya da şöyle bir girelim. Hatta şuradan girelim olmazsa. Şöyle şu aradan çıkmaya çalışalım. Evet. Bakın şuraya girelim mesela. İpimiz 2 kat olduğu için zaten doldurması kolay oluyor. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şurayı biraz düzeltmem gerekecek. Evet. Bakın şu şekilde. Diğer göz için de arkadaşlar ipinizi devam ettirebilirsiniz. Bakın yine aynı nokta. Bakın kulağın bitiş noktası. Aynen burada yaptığımız gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kulağın bitiş noktası şuraya denk geliyor. Mesela şuradan iğnemizi çıkaralım. Bakın bunun bir üstü burası. Ben 2 sağa kayacağım. Şöyle düzgün yaptım değil mi arkadaşlar? Evet bakın. 1, 2. Direkt üstüne değil, bir sola kaydım. Ardından bakın 1, 2, bu defa da 2 yana kaydım. 2 boşluk bıraktım. Böyle bir üçgen yaptık bakın. Bu şekilde sadece içini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bakın üçgen formunu ben gösterdim size. Ardından diğer tarafta yaptığımız gibi içini dolduralım. Evet arkadaşlar, koala figürümüz de bu şekildeydi. Köpek figürüyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakın, bunun için yine sihirli halkanızı oluşturuyorsunuz ve sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. İkinci sıraya geçtiğinizde arkadaşlar bu 16 adet ikili trabzanın her birinin tepe boşluğuna ikişer adet yine ikili trabzan yaparak ikinci sıranın sonunda 32 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Ardından arkadaşlar bakın 3. sıraya geçtiğiniz zaman ilk boşluğa 1 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. İkinciye 2 adet. Sonrakine 1, sonrakine 2 şeklinde yani bir tek bir çift ikili trabzan yapmak suretiyle 3. sıranın sonunda 48 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar hemen ardından 48 adet ikili trabzanımızı yaptıktan sonra ilk ikili trabzanımızı bakın şu şekilde tepe boşluğuna girin. 1 adet ilmek alın. Ardından tığınızda bekleyen ipten kaydırarak sıranızı birleştirin ve hemen 1 adet zincir çekerek ipinizi gizleyebileceğiniz bir uzunlukta tutun ve hemen ipinizi kesin. Bakın arkadaşlar köpek figürümüzün kafa şekli bu şekilde olacak. Bakın hemen kulağının yapımına birlikte başlayalım sizinle. Şu makasımı bir kenara bırakayım. Şimdi arkadaşlar bunun için 8 adet zincir çekeceğiz. Bakın bu benim kilit zincirim. 8 adet zincirime bu zinciri dahil etmiyorum. Hemen ardından çok sıkı olmayan 8 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu biraz sıkı oldu. Yeniden çekeyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar bakın. Zincirimin şu şekilde düz yüzeyi bir de arkasını çevirdiğim zaman bakın şu şekilde ters yüzeyi var. Bu ters yüzeyinin şöyle bir ince tığ alayım. Bakın ters yüzeyinin şu kameraya gösterebiliyorum değil mi? Bakın arkadaşlar şu şekilde ters yüzeyde tek başına duran ipler var. 1 adet ip var. Şöyle yeniden göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde tek başına duran ipler var. Şimdi bu iplerin içerisine girerek sık iğnelerimizi yapacağız. Bakın hemen tığımı yeniden takıyorum. Bakın ilk zinciri atlıyorum. Bu zinciri çünkü yükselti amacıyla kullanacağım. Hemen ikinci zincirim bu. Bakın bu benim ikinci zincirim. İkinci zincirimin şu şekilde ters yüzeyinde bulunan, şöyle bir düzelteyim. Evet. İkinci zincirin ters yüzeyinde bulunan ipin içerisine bakın giriyorum. 1 adet ilmek alıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği
tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bakın hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Yine buradan bir adet ilmek oluşturuyorum. Hemen 2 ilmeği tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 8 adet zincir çekmiştik. Toplam 7 adet sık iğnemizi yapalım. Son zincire kadar bir devam edelim. İkinciyi de bu arkadaşlar. Bakın 3. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu benim 4. sık iğnem. Bir sonrakine geçiyorum. 5. sık iğnem. Hemen bir sonraki zincirin arka yüzeyindeki ipin içerisine geçerek 6. zincirimi yapıyorum. Bakın şu an son zincirimin ipinin içerisinden geçtim. Yalnız bakın buraya bir adet sık iğne yaptım ama aynı boşluğun içerisine bakın şimdi 2 adet daha sık iğne yaparak son zincirimin içerisine toplamda 3 adet sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın oval mantıkta, oval şekillerde mantık şudur arkadaşlar. Bir kenara ne yapıyorsanız diğer kenara da aynısını yapmanız gerekiyor. Şimdi bakın biz son boşluğumuza 3 adet sık iğne yaptık. Yalnız başlangıçta 1 adet sık iğne yapmıştık ilk boşluğumuzun içerisine. Şimdi bakın burada benim sık iğnelerim var. Şimdi her sık iğnemin karşısına yine birer adet sık iğne yapacağım ama son boşluğuma geldiğim zaman diğer kenarla burayı simetrik yapabilmek adına bakın buraya bir adet sık iğne yapmıştım. Buradaki boşluğa 2 adet sık iğne yapacağım ki diğer kenarla simetrisi uysun diye. Bakın arkadaşlar son boşluğuma ben 3 adet sık iğne yaptım. Bakın şurada benim dönüş yaptığım zaman 6 adet sık iğnem var. Bu arada bu ipimi de gizleyeceğim. Her sık iğnemin, bakın her sık iğnemin tam karşısına yine tığımı geçirerek her birinin karşısına birer adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu birinci sık iğnem. Hemen bir sonraki sık iğnemin karşısına geçtim. İkinci sık iğnem. Hemen yine bir sonrakinin karşısına geçiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sık iğnem. Kafanız karışmasın. Şu altta görünen benim yürüttüğüm ip. Hemen bakın şuraya tekrardan giriyorum. Dördüncü sık iğnem bu benim. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın burası bizim 5. sık iğnemiz ve 6. ve sonuncu sık iğnenin karşısına geçtiğimizde ne dedik? Buraya 2 adet sık iğne yapacağız ki diğer tarafta 3 yapmıştık çünkü. Burası eşitlensin. Bakın son boşluğuma 2 adet yaptım çünkü başlangıçta 1 adet zaten yapmıştım. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna giriyorum. Buradan bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırarak bakın sıramı bitiriyorum, sıramı birleştiriyorum. Bakın şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bu aradaki sık iğnelerim birer adet. Kenarlara yapmış olduğum sık iğneler ise bir adet boşluğa 3 adet sık iğne yapma şeklinde. Şimdi bu 3 adet sık iğne yaptığım sık iğnelere, bunların tepe boşluğuna 2'şer adet sık iğne yapacağım. Ancak aradakilere yine birer adet sık iğne yapacağım. Şimdi bakın başlangıçtaki sık iğnem benim ilk sık iğnem, bir önceki sıranın ilk sık iğnesi. Bu aslında sıra sonunda 2 adet yaparak 3 adede tamamlamış olduğum sık iğnelerin ilki diyeyim. Şimdi bakın öncelikle bir adet zincir çekerek zincirimize bir yükselti veriyoruz. Aynı boşluğa bakın yeniden giriyorum. Kaydırma yapmış olduğum boşluğa yeniden giriyorum. Buraya bakın 2 adet sık iğne yapıyorum dolayısıyla. Şimdi ne dedik? Buraya 2 adet ve sondaki buradaki 3 aynı boşluğa 3 adet yapmış olduğum sık iğnelere 2 adet, ardından sırayı bitireceğim. Burada geri kalan 2 taneye yine 2 adet sık iğne yapacağım. Ancak aradakilere birer tane sık iğnemizi yapacağız. Bakın bizim arada toplam 5 adet sık iğnemiz vardı. Hemen bu 5 sık iğnenin içerisine girip birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Bakın bu ikinci. Hemen sonrakine geçtim. 3. Hemen sonrakine geçtim. 4. Bakın bir sonrakine geçtim. Bu da 5. sık iğne. Birer adet yapmış olduğum sık iğneler. Bakın sıradaki sık iğne bir önceki sırada 3 adet aynı boşluğa 3 adet sık iğne yaptığım
sık iğnelerin birincisi. Bakın dolayısıyla buna şöyle düzgün giremedim arkadaşlar. Evet. Bakın buna 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Ve bir sonrakine yeniden 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi geri kalan şurada şu sırada önümüzdeki 5 adet sık iğneye birer adet sık iğnelerimizi yine yapalım. Bu 3. sık iğnemiz oluyor. 4 ve 5. Şimdi benim son 2 sık iğnem kaldı. Bu son 2 sık iğne yine benim aynı boşluğa 3 adet yapmış olduğum sık iğnenin son 2 tanesi. Hemen bunlara 2'şer adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın 2 adet yaptım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya da yine 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın böyle bırakmıyorum. Benim ilk sık iğnemin tepe boşluğu bakın burası arkadaşlar. Hemen buraya tığımı geçiriyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum. Tığımla bekleyen ipten kaydırarak bakın sıramı birleştiriyorum. Hemen bir zincir çekin arkadaşlar. Bir miktar uzun tutun ipinizi ki buradan dikeceğiz kulağı. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu kulağın aynısından bir tane daha yapın. Bir de arkadaşlar bakın aynı şekilde başlangıçta buna 8 adet zincir çekmiştik ya. Toplam 7 sık iğne yaptık. Aynı şekilde bu defa 8 zincirle değil aynısının 6 zincirli olanını yapacaksınız göz için. Yani 6 zincir çekin. Sonuncu zinciri atlayın. Ardından gelen 4 adet zincire sık iğnenizi yapın. 5.'ye 3 tane yapın. Ardından diğer tarafa dönün. Sık iğnelerinizin karşısına sık iğne yapın. Sonuncuya 2 tane daha yapın ki bu kenar gibi o da üçlesin. Ardından bir sonraki sıraya geçtiğinizde yine köşedeki yani şu kenardaki üçlünün üzerine 2'şer tane şöyle karşılıklı 2'şer tane şu kenarlara da birer tane sık iğne yapın. Aynı şekilde birleştirmenizi yapın. Uzunca ipinizi bırakın. Şimdi arkadaşlar ben bu parçaları dikip geri geliyorum. Köpek motifinin arkadaşlar son halini bakın şöyle paylaşayım size. Şimdi ördüğümüz parçaları bakın şu şekilde birleştirdim. Ardından daha doğrusu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gözü ve ağzı şu burun bölgesini birleştirmeden önce bakın şu gözleri düğüm tekniğiyle yaptım arkadaşlar. Part 2'de bunun yapılışını bilmeyen arkadaşlar bulabilirler. Tekrar bunları göstermeyeceğim çünkü video gerçekten çok uzun. Ve bakın arkadaşlar burun için de yine bir aslan figürü yaptık. Bu aslan figürünün burnuyla aynı şekilde. Yani yine iğneyle arkadaşlar. Bakın iğneyi önce bu noktadan çıkardım. İğneyi ipi 2 kat kullandım arkadaşlar bu arada. Bakın bu noktadan çıkardım. Ardından buradan girdim. Alttan geçirdim, buradan çıkardım. Yani önce bir üçgen yaptım arkadaşlar. Ardından üçgenin içini bir aşağı bir yukarı yaparak ya da sağ sol yaparak artık size nasıl kolay gelirse doldurdum. Yaptıktan sonra arkadaşlar diktim. Yani şu gözün noktalarını ve burnu yaptıktan sonra bu beyaz parçaları da diktim. Bakın arkadaşlar son hali bu. Artık bir sonraki motifimize geçebiliriz. Tırtıl figüründe arkadaşlar bakın önce yine sihirli halka oluşturuyorsunuz. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorsunuz. Ardından sıra sonunda birleştirip bir zincirle ikinci sıraya çıkıyorsunuz. İkinci sırada her boşluğun içerisine 2'şer adet yine sık iğne yapıyorsunuz. Üçüncü sıraya geçtiğinizde bir tek bir çift yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ikinci sıranın sonunda 12 adet sık iğneniz oluyor. Üçüncü sırada bir tek bir çift batarak sıra sonuna kadar gidiyorsunuz. Bakın bu sıranın sonunda 18 adet sık iğneniz oluyor. Bakın son sıra için bu defa iki tek bir çift şeklinde batıyorsunuz. Yine sık iğne yapıyorsunuz ve bu sıranın sonunda bakın 24 adet sık iğneniz oluyor. Bakın sıra sonuna geldik.
Hemen başlangıçtaki sık iğnemizin tepe boşluğuna batıp bakın bir adet ilmek alıp kaydırıyoruz. Ardından arkadaşlar bakın 5 adet zincir çekin. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Tırtılın şu an başını yapıyoruz. Bakın şu an antenini yapıyoruz. Şimdi bakın ilk zinciri atlayın. İkinci zincirin içerisine geçerek bir adet kaydırma yapın. Bir alttaki zincirin içerisine geçerek yine kaydırma yapın. Bir sonrakine geçerek bir adet kaydırma yapın. Bakın ilk zincirin içerisine geçerek kaydırma yapın. Bakın 4 adet kaydırma yaptık. Ardından ilk başladığımız noktaya geri dönelim. Bakın ilk battığımız nokta burası. Aynı noktaya tekrar geri dönelim. Bakın bir kaydırma da buraya yapalım. Bakın bu birinci anteni tırtılımızın. Ardından arkadaşlar bakın 3 adet kaydırma yapalım. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim. Yuvarlak motifteyim bu arada arkadaşlar. Bakın yuvarlak motifte bir sonraki boşluğa geçtim. 2, 3. 3 adet kaydırma yaptım. Bakın yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Son zinciri atlayıp bakın bir öncekine yine kaydırma yapıyorum. Bir alttakine geçiyorum. Bir sonrakine yani kaydırma yapıyorum. Bakın gittikçe aşağıya iniyorum. Zincirin her boşluğuna tek tek girip birer adet kaydırma yapıyorum. Bakın son zincirimdeyim. Kaydırmamı yaptım. Bakın yine bakın en son şu yuvarlak motifin üzerinde kaydırma yapmış olduğum nokta burası. Aynı boşluğa tekrar gireceğim. Bakın aynı boşluğa tekrar giriyorum ve bir adet kaydırma yine yapıyorum. Ardından arkadaşlar bir sonraki boşluğa geçin. Bir adet kaydırmanızı yapın. Ardından zincirinizi çekin ve ipinizi kesin. Bakın arkadaşlar. Başımızın figürü bu şekilde olacak. Şimdi ayak figürüne geçeceğiz arkadaşlar. Birlikte ayak figürünü yapacağız. Öncelikle bakın yine aynı şekilde sihirli halkanızı yapın. Sihirli halkanın içerisine burada yaptığımızın aynısı arkadaşlar, sadece bir sıra eksik yapacağız. Bakın yine ilk sırada 6 adet sık iğne, ikinci sırada 12 adet sık iğne, her sık iğnenin tepe noktasına ikişer defa batıyorsunuz. Sonraki sırada bir tek batıyorsunuz, bir çift batıyorsunuz. Bir tek, bir çift şeklinde bu sıranın sonunda 18 adet sık iğne elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu ayak figüründen toplamda 4 tane yapacağız. Baş figürü tabii ki bir tane. 4 tane bu figürden yapacağız. Bakın şimdi ben bir taneyi de sizle birlikte yapacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. 3 sıra sık iğnelerimizi yaptık. Bu 3. sıranın sonunda 18 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Bakın hemen başlangıçtaki sık iğneye, sık iğnenin tepe noktasına tığımı geçiriyorum. Sıra sonundayım çünkü. Bir adet ip alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Bakın kaydırma yaptığım boşluk neresi? Bu boşluk. Aynı boşluğun içerisine yeniden giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Ardından bakın bir sonraki boşluğa geçip bir adet kaydırma yapıyorum. Yine 4 adet zincir çekiyorum. Yeniden bakın başlangıçta yani bu 4 adet zinciri çektiğim kaydırma yapmış olduğum boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bir sonraki boşluğa geçin arkadaşlar. Bir adet kaydırmanızı yapın. Ardından bir zincir çekerek şöyle bir miktar dikebileceğiniz kadar bir ip bırakın. Ardından ipinizi kesin. Şimdi arkadaşlar bakın dediğim gibi ayaklardan toplamda 4 adet yapacaksınız. Bakın ayaklar bu şekilde olacak. Şimdi dikeceğiz bunları. Ardından bakın başta bu şekilde olacak. Baş zaten ayaklardan bir sıra fazla olarak yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar bu parçaları birleştirip geri geliyorum. Arkadaşlar tırtılın hemen dikilmiş son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece şu hususa değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın her bir parça bir önceki parçanın üzerine denk gelecek şekilde, çok hafif üzerine denk gelecek şekilde birleştirirseniz buralarda boğumlu bir görüntü elde etmiş olursunuz. Bakın keza başta aynı şekilde altındaki parçanın şöyle bir tık üzerinde. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ufak iğneyle ve siyah iplikle bakın şöyle bir ufak burun yaptım. Yani şu noktadan çıktım, bu noktadan girdim. Keza ağızda yine aynı şekilde küçücük bir ağız. Göz içinde arkadaşlar daha önce part 2'de
kedi ve ahtapot videosu çekmiştim. Bunu sürekli tekrar edip duruyorum. Bu videodan faydalanabilirsiniz. Orada bu düğümleme tekniğiyle, düğüm tekniğiyle göz yapımını anlatıyorum arkadaşlar. O videodan faydalanabilirsiniz. Bakın hemen son halini yine bir sizinle şöyle genel olarak bir paylaşayım.